Felsefe tarihini düşündüğümüzde aklımıza hep büyük isimler gelir değil mi? Platon, Descartes, Kant. Ama ya size bu devlerin arasında neredeyse tamamen unutulmuş, bir o kadar da önemli bir isimden bahsetsem? İşte bu bölümde Catherine Trotter Cockburn'in hikayesine dalıyoruz ve bu unutulmuş filozofu yeniden keşfediyoruz. Şöyle bir düşünelim. 17. yüzyıl felsefesinin dev ismi John Locke. Fikirleri o dönemde adeta bir deprem etkisi yaratmıştı, büyük tartışmalara yol açmıştı. Peki, bu dev ismi en cesurca, en yüreklice savunan kimdi dersiniz? Aklınıza gelen ilk cevaplar muhtemelen dönemin ünlü bir profesörü, belki de güçlü bir din adamı, değil mi? Hayır, hiçbiri değil. Cevap sizi gerçekten şaşırtacak. Locke'un en büyük savunucusu, gizlice yazan sadece 22 yaşında bir kadındı. Evet, doğru duydunuz. Adı Catherine Trotter Cockburn ve bu onun inanılmaz hikayesi. Gelin önce Cockburn'un bu felsefe sahnesine nasıl bu kadar beklenmedik bir şekilde çıktığını anlamak için hayatının ilk yıllarına, o zorlu geçmişine bir bakalım. Cockburn'un hayatına baktığımızda adeta imkansızlıklarla örülmüş bir tablo görüyoruz. Düşünsenize, babası o daha küçücük bir çocukken ölmüş, aile meteliksiz kalmış, resmi bir eğitim, özel hocalar, bunlar hayal bile edilemez şeyler. Ama o ne yapıyor? Kendi kendine, tırnaklarıyla kazıyarak Fransızca, Latince ve en önemlisi felsefenin temel taşı olan mantığı öğreniyor. Bu sadece zeka meselesi değil, bu inanılmaz bir irade gücü. Ve şunu da unutmamak lazım, o dönem kadınların entelektüel arayışlarının küçümsendiği, hatta engellendiği bir çağ. Yani Cockburn sadece maddi imkansızlıklarla değil, aynı zamanda duvar gibi sağlam toplumsal önyargılarla da savaşmak zorundaydı. Şimdi de Cockburn'un adım atmaya hazırlandığı o çalkantılı entelektüel ortama, yani tam anlamıyla aklın büyük savaş alanına bir göz atalım. İşte bu tablo o dönemin ruhunu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Bir tarafta her şeyin dogmatik inançla ve gelenekle açıklandığı eski dünya, diğer tarafta ise aklı, deneyi ve bireysel özgürlüğü merkeze alan yepyeni bir çağ, aydınlanma. Cockburn tam da bu iki dünyanın fay hatlarının üzerinde duruyordu. Bu zaman çizelgesine baktığımızda Cockburn'un Locke ve Newton gibi devlerin çağdaşı olduğunu görüyoruz. Locke, o meşhur devrim niteliğindeki eserini yayımladığında Cockburn daha bir çocuktu. Ama sadece 12 yıl sonra bu devin en ateşli savunucularından biri olacaktı. Peki neydi bu kadar büyük tartışmayı yaratan şey? Locke'ın ampirizm, yani deneycilik fikri. Yani diyordu ki, zihnimiz doğduğumuzda boş bir levha gibidir. Bütün bilgiyi duyularımızla, deneyimlerimizle kazanırız. Bu fikir o zamanlar çok yaygın olan doğuştan gelen ahlaki ve dini bilgilere sahip olduğumuz düşüncesine doğrudan bir meydan okumaydı. İşte bu fırtınalı entelektüel denizde Catherine Trotter Cockburn felsefe sahnesine ilk ve en cesur adımını atıyor. O dönemdeki eleştirmenler ayağa kalkmıştı. Locke'un bu teorisinin ahlakın temellerini çürüttüğünü, dini inançları yok ettiğini söylüyorlardı. Çünkü eğer bilgi doğuştan gelmiyorsa, iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı nasıl ayırt edecektik? Bu o dönem için çok tehlikeli bir soruydu. Ve işte tam da bu noktada, o büyük gürültünün ortasında sadece 22 yaşındaki Cockburn, Bay Locke'un denemesinin bir savunusu adlı eseriyle sahneye çıktı. Ama bir farkla. Kimliğini gizleyerek, dönemin en saygın entelektüellerine karşı tek başına, isimsiz bir şekilde meydan okuyordu. Bakın, bu sözler doğrudan Cockburn'un Locke'a yazdığı mektuptan. Ne kadar mütevazı ama aynı zamanda ne kadar da kararlı, değil mi? Kendini bir şampiyon olarak görmüyor. Aksine bu cüretkar girişimi için neredeyse af diliyor. Bu sadece onun kişiliğini değil, bir kadının o dönemde fikir beyan etmesinin ne kadar büyük bir cüret olarak görüldüğünü de gözler önüne seriyor. Peki neden ismini gizledi? İşte bu alıntı her şeyi açıklıyor. Çok iyi biliyordu ki eserin altında bir kadının adı olursa kimse ciddiye almayacaktı. O fikirlerin tartışılmasını istiyordu, yazarın cinsiyetinin değil. Bu aslında aldığı kişisel riskin ve toplumsal baskının ne kadar büyük olduğunun da bir kanıtı. Ama Cockburn sadece Locke'u savunan bir yankıdan ibaret değildi. O, aynı zamanda kendi özgün ahlak felsefesini de inşa ediyordu. Gelin şimdi de onun bu yönüne odaklanalım. Cockburn'un ahlak teorisi aslında oldukça zarif ve anlaşılır. Diyor ki, biz insanlar akıl ve gözlem gibi doğal yeteneklere sahibiz. Etrafımıza baktığımızda bazı eylemlerin doğası gereği uygun, bazılarının ise uygunsuz olduğunu görürüz.
İşte tam bu noktada aklımız devreye girer ve bu basit gözlemlerden evrensel ahlaki doğrular çıkarır. Yani ahlak sadece gökten gelen bir dizi emir değil, aynı zamanda aklımızla keşfedebileceğimiz evrenin dokusuna işlenmiş bir şeydir. İşte en can alıcı nokta da bu. Ona göre ahlak, birilerinin keyfi kurallarından oluşmaz. Ahlakın temeli, bizzat şeylerin doğasında ve bizim bu doğayı anlama yeteneğimizde yatar. Bu, onu sadece bir lok savunucusundan çok daha fazlası yapan, kendi başına güçlü bir felsefi duruştur. Ve felsefesini asla fil dişi kulelere hapsetmedi. İşte bu dürüst emekçi örneğinde olduğu gibi ahlaki anlayışın sadece filozoflara özgü olmadığını gösterdi. Bir insanın ailesine bakmasının doğru olduğunu bilmesi için karmaşık teorilere ihtiyacı yoktur. Bu son derece pratik ve herkesin içten içe bildiği bir gerçektir. Peki bu kadar parlak, bu kadar özgün bir zihin nasıl oldu da tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup gitti? Bu son bölümde bu acı sorunun cevaplarını arayacağız. Onun sessizliğe gömülmesinin nedeni yeteneksizlik değildi, maalesef hayatın ta kendisiydi. Bitmek bilmeyen para sıkıntısı, evlilik, 3 çocuk yetiştirmenin sorumluluğu. Düşünebiliyor musunuz? Entelektüel üretkenliğinin belki de zirvesinde olabilecekken neredeyse 20 yıl boyunca kalemini eline alamadı. Bu sadece bir ara değil, bu bir kadının tutkularıyla dönemin acımasız gerçekleri arasındaki mücadelesiydi. Eserlerinin bir araya getirilip yayımlanması içinse maalesef onun bu dünyadan ayrılmasını beklemek gerek. Özetle, Catherine Trotter Cockburn tüm dehasına rağmen yaşadığı dönemin katı engellerine takıldı. Cinsiyeti, ait olduğu sosyal sınıf ve bir kadın olarak üstlenmek zorunda olduğu ev içi görevler. Bütün bu baskılar bir araya gelerek bu önemli sesi tarihin kıyısına itti ve neredeyse tamamen susturdu. Ve Cockburn'un hikayesi zihnimizde yankılanan o büyük soruyu bırakıyor. Tarihin gözden kaçırdığı, sessizliğe itilmiş Catherine Trotter Cockburn gibi yeniden keşfedilmeyi bekleyen daha nice parlak zihin var acaba?